Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle botanikte bitki hücresini inceleyeceğiz. Ne oldu be? Neyse. Hadi başlayalım. Öncelikle işleyeceğimiz organellere bir bakalım. Ve bazı yapılar var tabi. Organelde küçük organlar demek zaten hücre içi. Golgi aygıtı, mitokondri, endoplazmik retikulum, çekirdek, çekirdekçik, ribozom, hücre zarı, hücre duvarı, koful, sitoplazma bunlar en önemlileri. Sonra rafit kristal, drus kristal, amiloplast, kloroplast, kloroplast da çok önemli, leukoplast, plastit, statolit, elaioplast, proteinoplast, tilokoid, kromatin ve peroksizom var. Başlayalım. Öncelikle bir bitki hücresi modeli görüyorsunuz burada. Burada endoplazmik retikulum şöyle bir yapıda. Golgi aygıtı şöyle bir yapıda. Bu mitokondri. Burada kocaman bir koful var. Şimdi içindekileri yazmamış ama ben söyleyeyim. Şu ince uzun olanlar grafit kristal. Şuradaki o mavi olan şey de drus kristal. Bu mitokondri. Bu kloroplast. Çekirdek, çekirdekçik, peroksizom, ribozom ve amiloplast. Önce organellerin hepsini buraya yazdım. Zaten çoğusunu ileriki videoda kullanacağız. Bazılarını da kullanmayacağız. Yine de bilelim. Golgi aygıtı salgı üreten bir organel. Mesela örnek olarak hayvan hücresinden vereyim. Dilimizde tükürük bezleri var. Onlar salgı ürettiği için orada Golgi aygıtı daha fazla. Mitokondri hücrenin enerji üretim merkezi. Endoplazmik retikulum hücre içerisinde madde transferinde görebilir. Hücre içerisinde bir kargo şirketi gibi düşünebilirsiniz. Çekirdekte hücrenin yönetim merkezi. Çekirdeğin içinde de çekirdekçik var. O da burada yazıyor. Çekirdeklerin içinde bulunan zarsız bir yapı. Çekirdeğin etrafı zarla kaplı. Çekirdeğin içindeki çekirdeksiz zarsız. Yapısının, burası çok gerekli değil ama yine de okuyayım. Yapısının %10 ila 20'si kadarı RNA'dan, %70 ya 80'i kadarı proteinden. Çoğunluğu proteinden oluşuyor zaten. Kalanı da DNA'dan oluşuyor. Ribozom hücrenin protein sentezinde protein üretiyor ribozom. Hücre zarı hücreyi koruma görevi üstlenir. Hücreyi korumak için hem hayvan hücresinde hem de bitki hücresindeki bir tabaka zar. Hücre duvarı, diğeri de hücre çeperiydi sanırım. Bu organel hücrenin dış ve iç ortamının etkilerinde hücrenin direncini artırarak korumasını sağlar. Bu da sadece bitki hücresinde, hücre zarının biraz daha dış katmanında oluyor. Geldik drus rafit koful var değil mi? Koful bir boşaltım organeli, bitki hücresinde yoğun, yani çok büyük ve az sayıda. Hayvan hücresine gerek yok aslında ama işte bitki hücresinde büyük ama az miktarda oluyor. Sitoplazmada hayati faaliyetlerin devam ettiği alandır. Hücre zarının içinde kalan o sıvımsı, yarı sıvı maddeye sitoplazma diyoruz. Sitoplazmanın içinde de çekirdek, endoplazmik retikulum gibi organeller var. Rafit kristal, kalsiyum oksalat kristalleri. Koful, büyük merkezi kofulun içinde bulunan ince çubuğumsu benzeri bir yapı rafit kristal. Drus kristalde silikat veya karbonat kristalleri grubudur. Ayrıca toksiteleri sebebiyle otçullara karşı bir savunma sistemidirler. Amiloplast polimerizasyon süreci boyunca nişastanın depolanmasını görebilir. Nişasta yapıyor ve depoluyor.
Kloroplast en önemli yapılardan biri. Çünkü bitkide fotosentez yapıyor. Güneş ışığını, topraktaki besini, havayı besine çeviriyor ve fotosentez yapıyor. O yüzden kloroplast çok önemli. Peroksizom. Geldik bunlara. Bunlar çok önemli değil ama yine de söyleyeyim dedim. Çünkü organel yani. Peroksizom bazı bitkiler hücrelerde bulunan peroksizomlar tek zarla çevrili küçük organeller değil. Lökoplast renksizdir. Bitkinin kök, toprak altı gövdesi ve tohumları gibi depo organlarında bulunup besin depolar. Besin depoluyor. Örneğin patates, havuç gibi yer altında meyve veren bitkiler örnek olarak. Plastit, deniz yosunu ve bitki hücrelerinde bulunan çeşitli görevleri olan çift zarlı temel örgülerdir. Plastitin çok fazla görevi var, o yüzden hepsini yazmadım. Ve plastitin çok fazla türü var. Statolit, nişasta granülleri içeren ve yer çekimine yanıt olarak aşağı doğru yerleşen özelleşmiş plastitler. Yer çekimine yanıt veren bir organeldi sanırım, bu da hatırlamıyorum ama bu da bir tür plastit zaten. Elayoplast. Elayoplastlar da şöyle yağ asitleri, terpenler gibi likitlerin sentezi ve depolamasında görev alıyor aslında. Proteinoplast sadece bitki hücrelerinde bulunan özelleşmiş bir organel. Tilakoid, kloroplast ve siyanobakterilerde bulunan zar sistemi. Sadece organelleri yazmadım zaten başta gördüğünüz gibi. Bazı yapıları da var. Bir tanesi de tilakoid. Kromatin de bir yapı. Hücre çekirdeğindeki DNA'nın histon denilen küçük molekül ağırlıklı bazik proteinler ile beraber oluşturduğu yapı. Birkaç soru bakalım dinlediniz mi? Kloroplast ne işe yarar? Biraz bekleyin. Arkadaşlar kloroplast hücredeki fotosentez işini yapar. Fotosentez yapar. Elayoplast ne işe yarar? Elayoplast hücre içindeki yağ asitleri ve terpenler gibi maddeleri sentezler ve depolar. Yağ asidi ve terpenleri yanlış yazmışım. Sentezler ve depolar. Drust kristali ne işe yarar? Otçullara karşı bir savunma sistemi Drust kristal. Otçullara karşı bitkiyi savunur. Aynen. Mitokondri ne işe yarar? Mitokondri ise enerji üretir. Videomuz bu kadar. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bu bölümün devamını gelecek. Benimle kalın, botanikle kalın.